Herkese selam arkadaşlar. Günaydın tekrardan. Bugün Lviv'deki 4. ve son günüm. Ama bugün bizi güzel sürprizler bekliyor. Size çok farklı şeyler göstereceğim. Şu an Taras Shevchenko monumentinin önündeyim. Taras Shevchenko Ukrayna için çok önemli bir yazar, çok önemli bir şair. Mutlaka hayatına biraz bakmanızı tavsiye ederim sevgili dostlarım. Kiev'de de olsun, Lviv'de de olsun Taras Shevchenko ile alakalı pek çok şeyi görebilirsiniz sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra saat şu an 10.30 ve önce kahvaltı yapmaya gidiyorum. Büyük ihtimalle Çukor Black diye bir kahvaltılık yer var. Oraya gideceğim, orayı deneyeceğim. Güzel bir pazarın içindeydi, dün görmüştüm sanki. Oraya gideceğim, ondan sonrasında ise bizi farklı şeyler bekliyor. Opera binasına gideceğiz ve harika bir operaya gideceğiz. Kuğu Gölü operasını dinleyeceğiz. Ardından bu akşam trenim var. Yataklı tren nasıl oluyor Lviv-Kiev arası onu göstereceğim size sevgili dostlarım. Güzel bir vlog olacak bugün de. Son günümüzdeyiz. Pek çok farklı şeyi gördük. Umarım sizin için de eğlenceli bir tur oluyordur. Çünkü şahsen benim için çok güzel geçiyor. Hadi yolumuza devam edelim sevgili dostlarım. Pazarın içinden girdiğimiz zaman hemen burada Çukor Black'i bulacağız. Ayrıca bir de Çukor Red de var dediğim gibi. Burası bayağı meşhur yani. Maps'e breakfast yazdım. Direkt bu mekanları önerdi. Review'ları da çok yüksek. Bakalım deneyelim, bir de biz kendi yorumumuzu katalım. Kahvaltı için tercih edebileceğiniz gerçekten çok güzel bir yer. Hemen Kliva Lipa'nın yanında, zaten dün çorba içmeye geldiğimiz yerin hemen yakınında. Dip dibeler yani. Dün başka bir yerden girmiştik. Bugün öteki girişinden girdik. Ama bulmanız çok kolay olacaktır. Hem burada çorba içebilirsiniz geldiğiniz zaman Kliva Lipa'da dün tavsiye ettiğim restoranda. Hem de burada kahvaltı için gelebilirsiniz. Porsiyon gerçekten çok büyüktü. Fiyatlar biraz pahalı ama toplamda 260 grivna yaptı yani 85 lira civarında. Ama gerçekten değer mi? Değer sevgili dostlarım. Hem kahve hem de yediğim yemek gerçekten çok güzeldi. Çeşit çok fazlaydı ve oldukça da lezzetliydi sevgili dostlarım. Kahvaltı için Çukor Black'i tercih edebilirsiniz sevgili dostlarım. 2 aydır Ukrayna'dayım. İlk defa para çektim. Bugün para bozdurmadım. Şimdi zaten son günüm. Boş boşuna para bozdurmayayım dedim. O yüzden ilk defa ATM'yi kullandım. 40 grivna komisyon alıyorlar gördüğünüz gibi ama çekmesi oldukça kolay. Bazen dilde zorluk çekebiliyorsunuz ama herhangi bir görevliye sorduğunuz zaman hemen size yardımcı oluyor. Bu arada bankaların içindeki ATM'leri tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazı ATM'ler oldukça eski, dışarıda olmasından dolayı bazen kartınızı alabilir. Bu yüzden içeridekini tavsiye etmeniz sizin için daha sağlıklı ve daha faydalı olacaktır sevgili dostlarım. Para çekmeyi de öğrenmiş oldunuz. Arkadaşlar zaten Rhinok Meydanı'ndaki en çok dikkatinizi çekecek bina burası. Siyah renginden dolayı. Bakalım, ben de şimdi gireceğim. Buranın da giriş ücreti 50 grivna arkadaşlar. Burada öncelikle Lviv'in tarihine bahsediyor. 1256'da Galicia Krallığı'nda, ondan sonra Polonya Krallığı'nda, ondan sonra Polonya, Litvanya ortaklığında, Avustralya monarşisinde. Hepsini burada bulabilirsiniz. Bakalım. Bayağı geniş kapsamlı bir tur olacak bizim için.
Günümüze doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1939, 41, 1944, Ukrayna, USSR ve 1991 Ukrayna. Evet sevgili dostlarım, gerçekten burası da zaten Rajnok Meydanı'na geldiğiniz zaman dikkatinizi en çok çekecek yapılardan bir tanesi. Çünkü siyah bir dış cephesiyle ve üstündeki minyatürlerle gerçekten oldukça ilgi çekici sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra bu müzede Lviv'in tarihiyle alakalı her şeyi bulabiliyorsunuz. Kuruluşundan Ukrayna devletine bağlanma sürecine kadar bütün tarihini burada görebilirsiniz sevgili dostlarım. Gerçekten Lviv'e geldiğiniz zaman sadece gece kulüplerini, barları, restoranları değil, kafeleri değil, müzeleri de gezmeniz lazım. Çünkü bir kültürü anlamak için sevgili dostlarım, onların tarihini de anlamamız gerekir. O insanları anlamak için onların kültürlerini, davranışlarını da anlamamız gerekir. Ve bu tip yerlerde, müzelerde bununla alakalı pek çok bilgi edinebiliriz sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra zaten müzeler toplumların hafızasıdır. Yani biz ne kadar müze gezersek o toplumlarla ilgili o kadar fikir sahibi oluruz ve o insanlara davranışımız, bakış açımız ona göre doğru bir şekilde şekillenir sevgili dostlarım. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Baktığımız zaman bizim de uçsuz bucaksız bir tarihimiz var ve buna gerçekten sahip çıkmamız lazım, araştırmamız lazım. Müzelerimizi ziyaret etmemiz lazım, anlamamız ve benimsememiz lazım sevgili dostlarım. Unutmayalım, müzeler gerçekten toplumların hafızasıdır. Hani burada baktığım zaman en çok hoşuma giden şey, çocuklar geliyor buraya, gençler geliyor ve tarihleriyle alakalı bilgiler ediniyorlar, tarihlerine sahip çıkıyorlar. Ve yukarıda Lviv'in 18. yüzyıldan kalma pek çok tasviri vardı sevgili dostlarım. Beni en çok orası etkiledi zaten. Yani 18. yüzyılda aynı Rajnok Meydanı çizilmiş ve bugün baktığım zaman neredeyse hemen hemen aynı. Sadece dükkanların isimleri değişmiş. Binalara taş bile koymamışlar belki. O derece orijinal bir yer. Yani Kiev'deyken evet biraz eskide gibi hissediyorsunuz ama burada kesinlikle ama kesinlikle 18. yüzyıldasınız. Eğer insanlar o zamanın kıyafetlerini giyseler, o zamanın yaşam şekliyle yaşasalar gerçekten hiç kimse sizi inandıramaz 2021'de olduğumuzda. O derece güzel, o derece tarihi bir yer Lviv. Mutlaka geldiğiniz zaman Rajnok Meydanı'ndaki müzelerin hepsini de ziyaret etmenizi tavsiye ederim sevgili dostlarım. Size pek çok fikir verecektir. Ukrayna halkıyla ve özellikle Lviv halkıyla ilgili. Bu da onlara davranışınızı, bakış açınızı doğru bir şekilde şekillendirecektir sevgili dostlarım. Giriş ücreti de çok cüzi zaten 50 grivna ama 50 grivnaya bütün Lviv tarihini doğru bir şekilde, detaylı bir şekilde göre anlaya benimseyebiliyorsunuz, içselleştirebiliyorsunuz. Umarım güzel bir tur olmuştur sizin için. Turumuza devam ediyoruz. Burada da gerçekten konsept bir fotoğrafçı var. İnsanların fotoğraflarını çekiyor ve bu şekilde basıyor sevgili dostlarım. Gerçekten çok keyifli bir şehir burası. Evet arkadaşlar, kısa bir mola vermek için hem de biraz çalışmak için Cheesebakery'e geldim. Kesinlikle Rajnok Meydanı'na çok güzel manzarası var.
dev pencerelerden meydanı izleyebilirsiniz. Ayrıca çok güzel bir şekilde kahve içebilirsiniz, tatlınızı yiyebilirsiniz. Oldukça hoş bir mekan. Girişi biraz tuhaf, enteresan bir yerde. Hemen Celentano Pizza'nın yanında. Maps'ten bazen bulmak zor olabiliyor ama kesinlikle buraya kahve içmek için uğramalısınız sevgili dostlarım. Çok güzel bir ambiyans var. Fotoğraf çekilmeyi de unutmayın. Pazar herhalde arkadaşlar. Bir de pazara bakalım. Evet arkadaşlar, burası da çok tatlı bir pazar. İçeride pek çok tekstil ürününden, züccaciye, meyveden, sebzeden pek çok hediyelik eşyaya kadar pek çok şey bulabilirsiniz. Fiyatlar belki bir tık daha uygun olabilir şehir merkezine göre. Tatlı, yöresel, yerel bir pazar burası da. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. İsterseniz alışveriş de yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Кліткою в боргову яму. Ні, я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Чоловік, боїшся? Я пішла їсти. Я пішла й ногу занесу. Доведу. Павуки, боїшся? Там багато їх. Що для павуків? І змії там сидять. Марнотратка! Да. Що не полежиш? Я не хочу. Сережа грошенята заробляє, на кучку складає. Тобі з пацанами на пиво, на футбол сходити. Новий мотоцикл новий купити, а вона ті гроші наліво, направо. Марнотратка! Поїхали далі. Дою, воно до завтра будеш там сидіти. Іра! 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 Страшно тут, марнотратка. Заливаю водою відро води. Обережно. Ай! Що, Іруся? Страшно. Ірочка, страшно. Іра, все, мир, дай руку. Дай руку. Будеш до завтра сидіти, якщо не даш руку. Дай руку, мир, в мене нічого немає. Немає, так. Дай. А ну кажи голосом на камеру. Все в сім'ю! Все в сім'ю! Отак, Сережа, бачиш? Ото будеш знати, яка в тебе Ірочка. А ну кажи, все в сім'ю! Вставай тут. Вот так.
Evet arkadaşlar, Lviv'deki uğramanız gereken diğer noktalardan biri ise Et ve Adalet, yani Meat and Justice. Gerçekten muhteşem bir konsepti var, enteresan bir konsepti var. Yerini bulması gene biraz karışık. Maps beni gene yanlış yönlendirdi. Ondan sonra birisine sordum. Önce farklı bir yöne yönlendik. Çünkü harita öyle gösteriyordu. Ondan sonra başkasına sorduk. En sonunda adam dedi ki gel beraber gidelim bulalım dedi. Ondan sonra Bernardina Manastırı'nın arasından girdiğiniz zaman arkasında bahçesinde çok güzel bir et lokantası. Aslında çok değişik bir konsepti var. Cellat konsepti var. Gördüğünüz gibi pek çok işkence aleti var. Yani farklı konseptler var. Değişik şeyler yapılıyor burada. Gerçekten enteresan bir yer. Yemeği o yüzden pür dikkat yemelisiniz. Her an arkanızdan bir cellat gelip sizi korkutabilir ya da türlü değişik konseptlere maruz kalabilirsiniz sevgili dostlarım. Fiyatlar biraz ortalamanın üstünde ama oldukça lezzetli. Yani etin hakkını veriyorlar gerçekten. Pek çok çeşidi var. Burada pek çok çeşit bulabilirsiniz. Lviv'e geldiğiniz zaman kesinlikle denemeniz gereken yerlerden birisi burası sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, gerçekten bambaşka bir atmosfer, harika bir ambiyans vardı. Özellikle oyun da çok muhteşemdi. Bu Gölü gerçekten Lviv'e geldiğiniz zaman opera binasını mutlaka gezmenizi ve bilet bulabilirseniz mutlaka bir operaya gelmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten harika bir vakit geçireceksiniz. Bundan emin olun. Aşırı derecede senkronizeydi ve gerçekten muhteşem bir performans, muhteşem bir oyun. İhmal etmeyin sevgili dostlarım. Linkini bırakacağım. Evet arkadaşlar, Atlas'ta kahvemizi içtik ve şu an tren istasyonuna doğru devam ediyoruz sevgili dostlarım. Bakalım yatakta tren nasıl oluyor, Kiev'e nasıl gideceğiz, bunları da göstereceğim size ve çok gelen sorunun cevabını başka bir videoda vereceğim. Lviv mi, Kiev mi? Bununla alakalı iki şehri de karşılaştırdım. Çok güzel bir video çekeceğim sizler için. Takipte kalın sevgili dostlarım. Sıradaki durağımız tren istasyonu. Evet arkadaşlar, tren istasyonu gözüktü. Lviv'den ayrılmamıza 1 saat falan kaldı. Artık bir yerlerde oturup trenin saatinin gelmesini bekleyeceğiz. Gerçekten trende nasıl bir atmosfer bizi bekliyor, nasıl bir ortam var hiçbir fikrim yok sevgili dostlarım. Yani umarım konforlu olur, rahat olur. Çünkü bugün epey yoruldum, bayağı yürüdük. Bir de sırtımdaki çantayla, çanta gözükmedi ama yani inşallah keyifli olur. Tek temennim o şu an için. Ondan sonra sabah Kiev'de olacağız inşallah sağ salim. Ondan sonrasındaysa devam edeceğiz videolarımıza. Çok güzel videolar gelecek sevgili dostlarım. Trene yaklaştık. Yaklaşık 1 saatimiz falan var trene binmek için. Arkadaşlar, tren yolculuğunu da tamamladık ve Kiev'e geri döndük. Bir videomuzun sonuna geliyoruz. Tren yolculuğu nasıl diye soracak olursanız aman bir konfor beklemeyin. Çok dar yataklara var. 4 kişilik kabinler var. Ondan sonracığıma yolculuk zaten gece olduğundan herkes hemen uyudu. Ondan sonra size zaten nevresim veriyorlar. Yastık kılıfı falan filan veriyorlar. Yani çok aman konforlu değildi. Gece olması bir tık avantajlı. Yatak olması bir tık avantajlı. Zaman biraz daha hızlı geçti. Tabi tren bir tık eski olunca daha çok sallanıyor. Sallantıları hissediyorsunuz. Dönerken falan hissediyorsunuz. O uyanmanıza falan sebep oluyor. Yani şahsen benim için öyleydi.
Ama onun yanında değişik, eğlenceli bir deneyim oldu benim için tabii ki de. Bir daha dener miyim bilmiyorum ama mutlaka Lviv'den Kiev'e gelecekseniz yataklı tren tercih edebilirsiniz sevgili dostlarım. Özellikle gece olursa. Zaten birkaç çeşit tren var. Bir tık daha modern trenler. Onlar biraz daha hızlı gelip gidiyorlar. Zaten ilk gelişinde onları tercih etmiştim. İkincisinde zaten bu tarihler arasında yataklı tren vardı. Ama güzel oldu. Umarım sizler için de eğlenceli, güzel, faydalı bir vlog olmuştur sevgili dostlarım. Lviv'in tadını çıkartın. Ukrayna'nın tadını çıkartın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın.